Düşünsenize, devlette böyle çok yetkili, koskoca bir bürokratsınız. Evet. Ve kendi halindeki sıradan bir yeğeninizi alıp bir mahallede bekçi yapıyorsunuz. Ama hani sadece işe sokmakla da kalmıyorsunuz. Tabii asıl olay orada başlıyor zaten. Onu doğrudan sahaya sürüp arkanızdaki o devasa siyasi gücü, o dokunulmaz forsunu kullanarak sokaktaki herkes iş yaptırıyorsunuz. Yani sistemin açıklarını tamamen kendi kan bağınız üzerinden bir kırbaca dönüştürüyorsunuz. Çok tehlikeli bir güç zehirlenmesi bu. Kesinlikle. Şimdi sen olsan ya da siz olsanız böyle bir şeye kalkışır mıydınız? Yani kulağa ne kadar absürt, ne kadar böyle muz cumhuriyeti vari bir senaryo gibi gelse de gündelik hayatın içinde bu tarz güç zehirlenmelerinin mikro örneklerini her an görebiliyoruz aslında. Görmemek ne mümkün, her köşe başında var. İşte tam da bu düşündürücü ve trajikomik yapı ta 1979 yılında Kemal Sunal'ın o inanılmaz devasa oyunculuğuyla Bekçiler Kralı hikayesinde kusursuz bir şekilde ete kemiğe bürünmüş. Biz de bugünkü derinlemesine sohbetimizde bu hikayeyi masaya yatırıyoruz. İnsanın güce tapınma refleksinin hani 7 yaşında neyse 70 yaşında da aynı kaldığını yüzümüze vuran bir yapım bu. Gerçekten öyle. Hani bu hikayenin temelindeki güç zehirlenmesi ve sahte otorite felsefesi öylesine evrensel ki etkileri sadece kendi dönemiyle falan sınırlı kalmamış. Değil mi? Başka yapımlara da ilham olmuş. Aynen. Mesela kendisinden 7 yıl sonra 1986'da Osman Fahir Seden'in o meşhur Deli Deli Küpeli hikayesinde de benzer bir tema var. Orada da hani sahte bir kimlikle sistemi dize getirme mevzusu çok daha farklı bir boyutta işleniyor. Ya evet, o da çok efsanedir. Kesinlikle. Ancak biz bugün merciğimizi o ilk büyük kaosa çevireceğiz. Yani Zeytinburnu sokaklarında bir bekçisinin etrafında şekillenen o muazzam toplumsal röntgene odaklanacağız. Çünkü orada sadece basit bir komedi yok, çok ciddi bir sosyolojik vaka çalışması yatıyor. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi olayın fitilini ateşleyen çıkış noktası, yani o inanılmaz isim benzerliği var ya, aslında başlı başına üzerine tez yazılabilecek bir devlet hantallığı eleştirisi. Aynen, o tesadüf kısmı çok absürt. Düşünsene, İçişleri Bakanı'nın bir yeğeni var, adı Şaban Özgüneş, adam bekçilik diplomasını almış, torpili de zaten cebinde, fakat tamamen sistemsel bir hata, böyle muazzam bir tesadüf sonucu bizim o saf dürüst ana karakterimizin adı ve soyadı da Şaban Özgüneş. Ve o da bekçi diploması alıyor. Evet, o da alıyor ve Zeytinburnu'na tayini çıkıyor. Şimdi modern zamanlarda olsak, dijital falan bir dünyada yaşasak buna anında kimlik hırsızlığı verdik. Tabii E-Devlet'ten falan anında çıkardı ortaya. Hemen çözülürdü, fakat burada durum çok farklı. Bu aslında tıp tarihindeki o plasebo etkisinin bürokrasiye uyarlanmış hali gibi bir şey. Bu benzetme çok iyiymiş. Yani ortada etken bir madde yok, Şaban'ın gerçekte hiçbir gücü falan yok. Sadece bir isim benzerliği, bir şeker hapı var ortada. Ama hasta o kadar çaresiz ki, yani o çürümüş karakol ve mahalle sistemi bu hapın gücüne o kadar derinden inanıyor ki, yuttuğu an bütün fizyolojisi, bütün o hiyerarşisi anında değişiyor. Plasebo etkisi cidden nokta atışı oldu. Çünkü Şaban mahalleye adım atar atmaz aslında ne kadar hastalıklı ve çürümüş bir ekosistemin içine düştüğünü biz seyirci olarak anında hissediyoruz. Yani hasta olan sadece devlet dairesi değil, sokağın ta kendisi hasta orada. Ya daha ilk dakikada sokaktaki o yozlaşmayı soluyoruz resmen. Şaban mahalleye giriyor, bir bakkala uğruyor. Bakkal dükkanına giren müşterinin, yani Şaban'ın yüzüne bile bakmaya tenezzül etmiyor ya. Evet, o sahne çok çarpıcıdır. Ezbere böyle mekanik ve son derece kibirli bir ses tonuyla tuz yok, yağ yok, şeker yok diyerek adamı kovuyor resmen, yok satıyor. Yani ülkenin o dönemki kara borsa gerçeği, fırsatçılık daha ilk saniyeden yüzümüze çarpıyor. Esnaf elindeki malı tamamen güce veya paraya göre stoklamış durumda. Aynen öyle. Ama asıl büyük patlama o gücün resmi merkezi olan karakolda yaşanıyor. Karakol amiri Hulusi var ya, Reha Yurdakul'un efsane oyunculuğu. İnanılmaz bir performans gerçekten. Hulusi eline gazeteyi almış, o İçişleri Bakanı'nın yeğeniyle ilgili demecini okuyor. İşte yeğenim benim en yakın mesai arkadaşım falan yazıyor gazetede. Adam resmen öfkeden deliye dönüyor. Çünkü Hulusi'nin o sahnedeki psikolojisi tam bir otorite krizi. Yani kendi kurduğu o küçük feodal düzen var ya,
Dışarıdan gelen ve hiyerarşik olarak kendisinden çok daha güçlü bir tanıdık tarafından yıkılacak diye ödü kopuyor. Liyakat falan zerre umrunda değil. Asla değil. Tek derdi kendi koltuğunun sarsılmaması. Ve o korkuyu bastırmak için de içeride inanılmaz bir şova girişiyor. Benim himayeme verilecekmiş. Gelip burada ben bakanın yeğeniyim deyip laubali konuşacak. Ağzını cart diye yırtarım diye bağırıp çağırıyor millete. Aslan kesiliyor aklınca. Aynen, karakoldaki herkese ne kadar tavizsiz, sert bir amir olduğunu kanıtlama peşinde. Ve tam o kükrediği saniyelerde bizim gerçek Şaban içeri giriyor. Tam zamanlaması harika. Hulusi de önce o beklediği hedefi bulmanın rahatlığıyla klasik ezen amir tavrını takınıyor. Kendine çeki düzen ver, disiplin zayıf, laubalilik istemem falan diye fırçayı basıyor. Fakat iş kimlik tespitine geldiğinde Soyadının Özgüneş olduğunu duyduğu o an. İşte o an. O az önce masaları yumruklayan, ağzını yırtarım diyen koskoca amirin saniyeler içinde nasıl böyle süt dökmüş kediye döndüğünü izliyoruz. Ya bu dönüşüm aslında liyakatsizliğin en net röntgenidir. Yani Hulusi gibi karakterlerin hayatında yasalara veya kurallara yer yoktur. Onların pusulası sadece kendilerinden daha büyük, daha tehlikeli gördükleri bir güce biat etmek üzerine kuruludur. Haklı veya haksız diye bir şey yok onlar için. Kesinlikle yok. Sadece ezebileceği adam ve ona ezileceği adam ayrımı var. Karşısındakinin bakanın yeğeni olduğunu düşündüğü saniye tüm o mesleki onuru buharlaşıyor. Ve Hulusi'nin bu korkusu sistemin en altındaki sıradan bir bekçiye karakolda fiili bir tam yetki verilmesiyle sonuçlanıyor. Şaban da bu sahte ama devasa rüzgarı arkasına alıp sokağa iniyor. Biliniyor ki mahalle adeta küçük parazitlerin istilası altında. Herkes vatandaşın kanını emme derdinde. Ya mesela mahallenin muhtarı. Düşünün, mesai saatindesiniz, kapınızda derdine derman arayan upuzun bir vatandaş kuyruğu var. Ama devletin o mahalledeki temsilcisi beyefendi de arkadaşıyla keyif çatarak tavla oynuyor. Umurunda bile değil dışarısı. Şaban mesai saatinde laubalilik olmaz, hadi işine vatandaş bekliyor diye fırçalayınca muhtar tabii hemen kendi çöplüğünde horozlanıyor, dikleniyor Şaban'a. Çünkü muhtar o güne kadar o mahallede kendi küçük krallığını inşa etmiş, kendisinden üste hesap vereceği sadece Hulusi'yi tanıyor, onu da zaten bağladığını düşünüyor. Koşa koşa Hulusi'ye gidiyor şikayete. Tıpkı mahallede dayak yiyen bir çocuğun abimi çağıracağım demesi gibi gidiyor ama duyduğu tek bir cümle var. O adam bakanın yeğeni. Sakın diklenme, huyuna git. Bunu duyan muhtarın o vatandaşa üstten bakan kabadayı halleri anında siliniyor, Şaban'ın karşısında kuzuya dönüyor resmen. Sonra sıra kime geliyor? Mahallenin o meşhur manavına. Bu manav karakterini Ahmet Turgutlu canlandırıyor. İzleyenlerin zihninde o yüz hemen canlanmıştır eminim. Ya bu Ahmet Turgutlu detayı inanılmaz kıymetli çünkü kendisini Atla Gel Şaban filmindeki o meşhur manav rolünden de çok iyi tanıyoruz. Aha, evet doğru. Hatta orada da etiketleri çift taraflı kullanmakla suçlanıyordu. Kendisine bu etiketler gibi sen de çift taraflısın repliğiyle muazzam bir ahlaki eleştiri yapılıyordu o filmde. Yani fırsatçılığın her evrende aynı yüzle karşımıza çıktığını görüyoruz. Burada da tamamen aynı yüzsüzlükte bir adam var zaten karşımızda. Şaban manavın yanına gelip o fahiş fiyatları görüp alış faturası nerede diye sorunca manav hemen atarlanıyor. Ne karışıyorsun sen, haddini bil falan diye bağırıyor. Klasik üste çıkma çabası. Şaban o müthiş pratik zekasıyla etraftakilere dönüyor, şahitsiniz dayımın manevi şahsına hakaret etti diyerek işi doğrudan bakana bağlıyor. Manav'ın o anki yüz ifadesi çok komik ama. Gidip muhtarla karşılaşıyor, kavga ettiği adamın bakanın yeğeni olduğunu öğreniyor. Adam ayvah ben dayısına küfür ettim diyerek resmen zihinsel bir çöküş yaşıyordu. İşte bu esnaf, muhtar gibi küçük parazitler yıllarca kurdukları o sömürü düzeninin asla yıkılmayacağına o kadar inanmışlar ki karşılarına gerçek bir yaptırım gücü çıkınca darmadağın oluyorlar. Fakat burada sana katılmadığım ya da en azından bir durup sorgulamamız gerektiğini düşündüğüm bir nokta var. Nedir o? Yani Şaban sadece ceza kesmiyor ki, hukukun tamamen dışına çıkarak kendi adaletini dayatmaya başlıyor bir yerden sonra. Mesela o fırın sahnesini düşün. İşçilerin grevde olduğu sahne. Aynen, işçiler grevde olduğu için ortada ekmek yok, patron ben yapmayı bilmem deyince Şaban kolları sıvıyor, hamurun başına geçiyor, kendi elleriyle böyle yamuk yumuk ekmekler yapıyor,
göz ucuyla çıkanları tartıp hiçbir yasal dayanağı falan olmadan kafasına göre fiyat belirliyor. Evet, tamamen kafasına göre. Şimdi sen az önce bu sahnelerin sokağın özlediği yaptırım gücünü gösterdiğini söyledin ama bu aslında düpedüz keyfilik değil mi sence de? Hukukun işlemediği yerde bir adamın üniformasına güvenerek kafasına göre fiyat belirlemesi, o eleştirdiğimiz kural tanımaz diktatörlüğün bir başka versiyonu olmuyor mu? Yani bu anında adalet beklentisi biraz tehlikeli bir fantazi değil mi sence? Ya bu harika bir itiraz ve tam da aslında üzerine düşünmemiz gereken temel bir çatışma bu. Evet, Şaban'ın fırındaki o eylemi bürokratik ve hukuki açıdan bakarsan tamamen keyfi. Son derece otoriter ve tehlikeli bir hamle. Kendisi hem yargı hem yürütme oluyor orada. Aynen öyle. Kendi başına bir güç erki oluyor. Ancak olayın yaşandığı bağlama, yani o çürümüş mahalle ekosistemine dönüp bakarsak, halkın neden bunu alkış tuttuğunu çok iyi anlarız. Çaresizlikten mi diyorsun? Tam olarak ondan. Kurumların iflas ettiği, patronun grevi bahane edip halkı aç bıraktığı bir düzende, insanlar yasal olanı değil, vicdanı rahatlatanı talep etmeye başlar. Şaban'ın yaptığı yasal değil, tehlikeli bir keyfilik barındırıyor, ancak o anki açlık krizinde sokak için meşru hale geliyor. Sistem çalışmadığında halk her zaman kaotik bile olsa bir kurtarıcıya sarılır. Hani denize düşen yılana sarılır misali. O zaman bu kurtarıcı rolünün ertesi günkü teftişte nasıl devasa bir şova dönüştüğüne bakalım. Bir gün önce o aslan kesilen muhtar, manav falan Şaban'ın karşısında artık el pençe divan duruyor. Ama manav hala kurnazlık peşinde. Huylu huyundan vazgeçer mi? Çift taraflı etiket kullanmaya devam ediyor. Şaban ufuktayken düşük fiyat, arkasını dönüp gidince yüksek fiyatı çeviriyor. Fakat Şaban yutmuyor bunu. Gidip adamın devasa yeşil fasulye sepetinin içine saklanıyor ya. O sahnenin absürtlük seviyesi harikadır. Sepetten bir fırlıyor, tezgahın üstünde fiyatları kendi kafasına göre yeniden belirliyor. Patates 7,5 lira, şeftali 12,5 lira, karpuz 15 lira. Ve etrafta toplanan halktan muazzam bir alkış kopuyor da. Ya işte o alkışın sosyolojik ağırlığı çok büyük. Seyirci olarak fasulye sepetinden çıkmasına biz gülüyoruz ama o sahne sadece bir fiziksel komedi değil. Yıllarca fırsatçıların elinde ezilmiş bir halk var orada. Devletin koruyucu şemsiyesinden tamamen mahrum bırakılmışlar. Aynen öyle. Karşılarında devletin üniformasını giyen ama hiyerarşiyi falan umursamadan doğrudan onların cebini, karnını düşünen birini gördüklerinde verdikleri o tepkiyi toplumun adil bir düzene duyduğu açlığın dışa vurumudur aslında. Ve Şaban bu görevi sadece gündüz şovu olarak bırakmıyor ki. İşini inanılmaz bir ciddiyetle yapıyor. Salla başı al maaşı zihniyeti adamda sıfır. Gece mesaisi başladığında da uyumuyor. Gece yarısı sokakları kolaçan ediyor. Evet, o muhtarı arkadaşıyla yine mesai dışı. Tavla oynarken basıyor mesela. Doğru eve, kapayın elektriği falan diye koca koca adamları azarlıyor. İlkokul çocuğu gibi hizaya sokuyor adamları. Sonra o aşık olduğu artist lakaplı Zehra'yı gece vakti misafirlikte görünce bekçi düdüğünü çala çala kızı aşağı indirip hadi bakalım doğru eve diyerek yolluyor. Gündüz vatandaşı kovan bakkalın da gece depolarını yakalıyor, bütün mahalleyi toplayıp o gizlenmiş malları adil fiyatlardan almalarını sağlıyor. Bütün o küçük parazitleri tam anlamıyla felç ediyor yani. Fakat işte tam bu noktada hikaye vites büyütüyor ve gerçek dünyayla çok sert bir şekilde yüzleşiyoruz. Büyük boss geliyor. Aynen, büyük patron. Şu ana kadar Şaban'ın dize getirdiği kitle hep mahalle ölçeğinde. Gücünü amirin rüşvetinden falan alan küçük böcekler. Onları sahte bir unvanla korkutmak çok kolay. Ancak Şaban'ın karşısına bu kez sırtını doğrudan sınırsız sermayeye dayayan gerçek bir duvar çıkıyor. Memduh Ün'ün o hayat verdiği tüyler ürpertici fabrikatör Ertuğrul karakteri. Hikayenin asıl karanlık, asıl dokunulmaz yüzü bu adam. Devasa bir fabrikanın sahibi ve bütün zehirli atıkları göz göre göre dereye akıtıyor adam. Hiçbir arıtma falan kullanmadan hem de. Karakolda bir sürü sahibi feryat figan içeri giriyor. Adamın 62 koyunluk sürüsünden sadece 8 koyunu kalmış. Onların da 4'ü can çekişiyor. Sadece hayvanlar da değil ki. Felaketin boyutu çok daha korkunç. O sular yüzünden mahallede 4 tane küçücük çocuk felç geçirip yatağa düşmüş ya. İnanılmaz bir çevre katliamı ve tam bir insanlık dramı var ortada.
Ve sermaye bu ölümlerin üzerinde yükselmeye devam ediyor. İşte bizim o adalet savaşçısı bekçimiz arkasındaki sahte rüzgara güvenip bu sermaye sahibinin karşısına dikiliyor. Ertuğrul'un ofisine gidip kanalları kapa, sana 10 gün süre veriyorum diyerek resti çekiyor. Ama Ertuğrul oralı bile olmuyor. Adam bırak korkmayı Şaban'ın yüzüne bile bakmıyor ki. Hıyarın birinin koyunları ölmesin diye 10 milyonluk kanal mı yapacağım, bunlar servet düşmanı diye bağırıyor. İnsanların felç olması zerre umurunda değil. Paradan o kadar çok korkuyor ki empati yeteneğini tamamen yitirmiş bir adam. İşte Şaban'ın o illüzyonu paranın bu devasa kibri karşısında duvara tosluyor. Çünkü Ertuğrul gibi figürler için bir mahalle bekçisinin lafı geçmez. Onlar zaten bürokrasiyi satın alabileceğine inanır. Bakanın yeğenin lafı fabrikatörü korkutmuyor yani. Asla korkutmaz çünkü o bakan zaten onun akşam yemeğinde kadeh tokuşturduğu biridir büyük ihtimalle. İşte Şaban kurallara bağlı kalarak bu adamı yenemeyeceğini anladığı an eylemlerinin dozunu değiştiriyor. Doğrudan fiziksel müdahaleye başlıyor. Aynen öyle. O fiziksel müdahale, o sınırları aşma meselesi gerçekten inanılmaz sahneler doğuruyor yalnız. Mesela o çöp kamyonu olayını hatırlarsın. Oo, efsanevi çöp kamyonu gaspı. Mahalleye belediyenin temizlik araçları hiç uğramıyor. İnsanlar kokular içinde çöpleri sokak ortasına döküyor mecburen. Şaban önce gidip belediyenin temizlik şoförünü gayet kibarca uyarıyor. Kardeşim görevini yap, Zeytinburnu'na gideceğiz diyor. Şoför takmıyor bile adamı diyor. Şaban hiddetlenip düdük falan çalıyor. Adam yine umursamıyor. Şaban ne yapsın? Hayatında belki doğru dürüst direksiyon bile sallamamışken gidip koskoca çöp arabasını gasp ediyor adamın elinde. Sistemi kendi kurallarıyla yenemeyeceğini anladığı an sistemin aracına el koyuyor resmen. En sonunda aracı kontrol edemeyip bir duvara toslayarak durduruyor gerçi ama amacı hasıl oluyor. Mahallenin çöp isyanı görünür hale geliyor. Tabii temizlik işleri müdürü deliye dürüp Şaban'a şikayet için karakola koşuyor. Ama orada Hulusi'den o sihirli cümleyi duyuyor. Bu adam bakanın yeğeni, ne derse yapacaksın. Bunu duyan o hiddetli müdürün nasıl yelkenleri suya indirdiğini, sistemin kendi yalanına nasıl boyun eğdiğini görüyoruz. Bakın bu çok ince bir sosyolojik detay aslında. Şoför normal prosedürde sıradan bir bekçiyi dinlemez çünkü Şaban'ın ona ceza yazma yetkisi yok. Ama Şaban inisiyatif alıp aracı çaldığında, yani kanun kitabını bırakıp vicdan kitabını fiziksel güce dönüştürdüğünde sistemin çarkları dönmek zorunda kalıyor. Kriz anlarında hantal yapıların sadece kural dışı eylemlerle kendine getirilebileceğine dair çok keskin bir mesaj var hakikaten. Ve bu kural tanımazlık sadece çöple de kalmıyor. Zehra çay yapacak ama tüp bitmiş. Şaban tüp bayisine bir gidiyor, içeride yüzlerce tüp, Ama bayi dışarıdaki vatandaşa tüp yok diyor. suni bir kriz yaratmış adam. Şaban yakasına yapışıp zorla yola getiriyor adama ve satışı başlatıyor. Ve tam o esnada yürek yakan o sahne yaşanıyor. Kucağında çocuğuyla feryat figan eden bir kadın geliyor oraya. Fabrikanın zehirli suları yüzünden çocuğu ölüm döşeğinde olan. Aynen. O an Şaban için bütün şalterler atıyor artık. Mevzuatta ne yazıyor, fabrikayı mühürlemek için hangi belge lazım falan hiçbirini umursamadan doğrudan fabrikaya gidip ana şalteri şak diye indiriyor. Bütün üretimi fiilen durduruyor. İşleyen bir hukuk devletinde o fabrikayı kapatmak aylar sürer ve o süreç boyunca o fabrika zehir saçmaya devam eder. Sermaye de zaman kazanır. Ama Şaban bürokrasiyi tamamen devreden çıkarıp sadece doğru olanı yapıyor. Fakat büyük sermayenin buna tepkisiz kalması, sessizce boyun eğmesi beklenemez tabii ki. Sistem bu virüs gibi gördüğü doğruluk abidesine karşı derhal bir karşı saldırıya geçiyor. Paranın manipülatif gücü devreye giriyor orada. O şeytani kurnazlıkla derhal bir kumpas kuruyor. Mahallenin kızı Zehra'yı piyon gibi kullanarak Şaban'a kusursuz bir rüşvet tuzağı hazırlıyor. Bu zaten büyük parazitlerin en klasik yöntemidir. Karşılarındaki dürüstlüğü parayla satın alamıyorlarsa, onu mutlaka kendileri gibi çamura bulamaya, itibarsızlaştırmaya çalışırlar. Şaban tuzağı fark edip hepsini yanından kovuyor gerçi ama Ertuğrul çoktan mekanizmayı işletmiş oluyor. Benim fabrikamı yasa dışı kapattı, beni ölümle tehdit etti, benden 3 milyon lira rüşvet istedi diye iftira atıp Şaban'ı hapse attırıyor. İşin sosyolojik olarak en acı tarafı neresi biliyor musunuz? Eski parazitlerin geri dönmesi mi? Kesinlikle. Şaban hapse girdiği an o mahalledeki eski parazitler, o korkudan titreyen manavlar falan anında mahalleye geri dönüyor. O sömürü saltanatlarını
Şaban hiç var olmamış gibi aynen yeniden kuruyorlar. Çok fena bir detay o. Kötülüğün ne kadar organize ve fırsatçı olduğunu gösteriyor. Mahallelinin adaleti içselleştirmediğini, sadece korkudan sindiklerini çok acı bir şekilde anlıyoruz oradan. Kişilere bağlı adaletin ne kadar kırılgan olduğunun çok büyük bir kanıtıdır o sahne. Otorite gidince herkes eski fabrika ayarlarına geri dönüyor. Kesinlikle öyle. Neyse ki hikaye bütün bu düğümlerin çözüldüğü o muazzam mahkeme sahnesiyle finale bağlanıyor. Şaban hakim karşısında o kadar tertemiz, o kadar saf bir şekilde anlatıyor ki olayı, aslında orada yargılanan Şaban değil, bütün bir sistem oluyor resmen. Çok epik bir savunmadır o. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu ki hakim bey diyor adam. Benimle sokakta kavga ediyorlardı, sonra koşa koşa şikayeti amirin yanına gidiyorlardı. Sonra bir bakıyordum, hepsi bana el pençe divan yeri dönüyordu. Meğerse amir içeride korkusundan onlara benim bakan yeğeni olduğunu söylüyormuş. Herkesin kendi yalanına nasıl inandığını ifşa ediyor orada. Bütün o sahte korku imparatorluğunu tek kalemde yıkıyor resmen. Tabii bu saflık karşısında vicdanı daha fazla dayanamayan Zehra da mahkemede söz alıp her şeyi itiraf ediyor. Ertuğrul'un rüşvet teklifini, parayı nasıl verdiğini falan anlatıyor ve kumpas çöküyor anında. Sonuç olarak adalet yerini buluyor, Şaban beraat ediyor, başta mesleğe hemen dönemiyor, garsonluk falan yapıyor ama sonunda o başta asıp kesen, kendi gölgesinden korkan amir Hulusi onu tekrar karakola çağırıyor, Şaban üniformasına yeniden kavuşuyor. Bütün bu hikayenin katmanlarını sentezlersek ortaya çok düşündürücü bir tablo çıkıyor. Sistemdeki küçük parazitlerin sadece kaba kuvvete ve kendilerini ezecek bir güce taptığını görüyoruz. Büyük sermaye sahiplerinin ise dünyada sadece paranın satın alma gücüne imandığına şahit oluyoruz. Ama en önemlisi, sahte bir statü bile olsa niyet temiz olduğunda o çürümüşlüğü kırmaya nasıl yettiğini muazzam bir mizahla izlemiş oluyoruz. Kesinlikle, çok haklısın. Evet, ufak bir hatırlatma yapalım. O zaman artık son sözlerimizle sizlere veda edelim. Artık videolarımız, hem uzun videolarımız hem de shorts yani kısa videolarımız kademe kademe altyazılı hale geliyor. Yani her iki videoda istediğiniz dilin altyazısını açıp videoyu o şekilde de izleyebilirsiniz. Azerbaycan Türkçesi, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Norveççe, Özbekçe, Fransızca dahil olmak üzere 25 dilli geniş bir yelpazemiz vardır. Ayrıca bizim aktif ettiğimiz dillerimiz dışında otomatik çeviri özelliğiyle diğer diller, mesela Çince, Endonezyaca, Yunanca gibi diller de aktif, onu da söyleyelim. YouTube videosunda altyazı bölümünden istediğinizi seçebilirsiniz. Harika bir gelişme bu. Kesinlikle. Ekran Rehberini Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter yani X platformlarından takip etmeyi, oralardan videolarımızı beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın ve ihmal etmeyin. Yorumlarınızda söz etmemizi istediğiniz yapımlar olursa da onlara da bakarız ve sıradaki rota olarak onları da belirleriz. Mutlaka bekliyoruz yorumlarınızı. Tüm bu konuştuklarımızdan sonra insan düşünmeden edemiyor. Eğer tepeden tırnağa bozuk, çürümüş bir sistem sadece başında dayısı olan birinin gölgesiyle bile anında tıkır tıkır adaletli bir şekilde işlemeye başlıyorsa, o sistemin kurallarında mı bir sorun vardır yoksa sadece o kuralları uygulayanların niyetinde mi? O zaman başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın, Ekran Rehber YouTube kanalından ayrılmayın, esen kalın, hoşça kalın, iyi günler. Hoşça kalın.